ProDersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Photoshop CC 2017 programıyla dudak boyama işlemini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz fotoğraf orijinal fotoğraftır. Burada boyanmış bir şekil, yine bir başka boyanmış şekil, bir başka boyanmış şekil ve bir başka boyanmış şekil olarak 4 ayrı parçalarda ben boyadım. Tabii ki bu renklendirmeyi çok farklı da yapabilirsiniz. Ben genellikle kırmızı ton ağırlıklı yaptım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bunların yapılışını sizlere göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Programı açtıktan sonra arkadaşlar File menüsü altından Open seçeneğini seçip Ctrl O'dur kısa yol tuşu. Burada orijinal resmimizi ben tıklıyorum faremin sol tuşuyla ve aç diyorum. Burayı açıyorum. Burada açtığım zaman aynı zamanda katmanlar panelime de bu resmin küçük ön izlemesi geldi. Burada bir kilidimiz var gördüğünüz gibi. Ben faremin sol tuşuyla yine buraya çift tıklarsam yeni bir pencere gelecek. Burada ben istersem ismini değiştirebilirim. 1 diyelim. OK diyelim. Şimdi burası 1 olarak normal katman halinde karşımıza geldi. Peki bu katman gelmediği zaman ne yapacağız? Örneğin ben şuradan kapatıyorum. Close Tab Group diyorum. Bu katman gelmediği zaman arkadaşlar daha önce de söylemiş olduğum gibi Windows menüsü altında bunların tamamını bulabilirsiniz. Yani neyi kaybettiyseniz buradan bulursunuz. Hani derler ya her taşın altından çıkıyor diye. Bu Windows kısmı yani pencere kısmı her taşın altından çıkıyor. Burada şurada gördüğünüz bütün seçeneklerin hepsi var. Dolayısıyla bizim Layers yani katmanlar panelimizin de olduğu bölüm F7'ye tıklayarak veya buradan Layers'a faremizin sol tuşuyla bir defa tıkladıktan sonra geldiğini görüyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz simgeye tıklayıp Create New Fill or Adjustments Layer. Buraya tıkladıktan sonra en üstte bulunan Solid Color kısmına tıklıyoruz. Ve buradan dudağı boyayacağımız renkle ilgili bir renk seçiyoruz. Bu nedir? Kırmızıya yakın olsun. Şöyle seçiyorum ben. Sonrasında da OK diyorum. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz renk karışımları kısmından gördüğünüz gibi normal yazıyor. Ben burayı multiply yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz bu dudak rengiyle alakalı burada bir renk oluştu. Biz buradayken bakın şöyle burada kırmızı alan şu anda seçili. Çerçevesi beyaz. Ben bunu beyaza seçiyorum. Şu anda beyaz seçildi. Ben burada maskeyi tersine çevireceğim. Nasıl yapacağım bunu? CTRL tuşuna basılı tuttuktan sonra mouse'umun şekline dikkat edin. Altında küçük bir şey oluşuyor. Ben basıp bıraktıkça. Buraya bastıktan sonra buraya bir defa faremin sol tuşuyla tıklıyorum. Dolayısıyla burada karıncalı bir çizgi oluştu gördüğünüz gibi. Bu haldeyken imaj sekmesi altından Adjustment kısmına geliyorum ve buradan Invert diyorum. Arkadaşlar benimki bu şekilde yapılıyor ama bazı Photoshop'larda CTRL I harfine bastığınız zaman imaj sekmesine vesaire gelmeniz de gerekmeyebilir. Direkt oradan kısa yolda kullanabilirsiniz. Ben öyle kullanamadığım için bu şekilde geldim. Buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada maskemizi siyah hale getirdik. Şimdi ben bunu beyaz bir fırçayla temizlersem boyamış olurum yani. Şöyle öncelikle Ctrl D diyoruz. Bu karıncalı çizgiyi kaldırıyoruz. Şimdi dudağı olabildiğince yakınlaştırıyoruz rahatlıkla boyamak için. Şimdi arkadaşlar buradan ben fırçamı alıyorum. Yine soft bir fırça alacağız. Yani yumuşak bir fırça alacağız. Şöyle maske kısmı seçili olsun. Buradan örneğin bu yeterli diyelim. Çok şey değil. Buradan boyamaya başlayacağız. Fırçamızın boyutunu bildiğiniz gibi şuradan büyütüp küçültebiliyoruz. Buradan şöyle bakıyorum 23 yeterli. Tabii bu fırçanın boyu bir de şu var arkadaşlar. Resmimizin, fotoğrafımızın çözünürlüğüne göre de değişiyor. Şöyle söyleyeyim daha anlaşılsın diye. Bendeki 23 daha büyük çözünürlüklü bir fotoğrafta daha küçük gözükecek. Dolayısıyla bu sabit bir halka değil yani silgi değil. Öyle söyleyeyim. Şimdi biraz daha yaklaştırdıktan sonra şöyle ben burayı boyamaya başlıyorum. Ben her zaman söylediğim gibi arkadaşlar çok fazla dikkat etmiyorum. Çünkü zaman kaybetmemek için hem videolar uzamasın sizler sıkılmayın hem de
yüklemekte problem oluyor. Yani boyut büyük olduğu zaman yüklemek sıkıntı oluyor. Gerçi düşürebildiğimiz kadar düşürüyoruz ama yine de. Şimdi arkadaşlar böyle kabaca boyayabiliriz. Bakın sonrasında ne yapacağım onu size göstereceğim. Şimdi biz burada bazı şeyleri net görmüyoruz. Yani nereyi boyayıp nereyi boyamadığımızı net görmüyoruz. Evet şöyle bakışta boyanmış gibi duruyor ama net görmüyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Klavyemizden alt tuşuna bastıktan sonra buradan gelip şu maskemizin üzerine bir defa tıklıyoruz. Bakın ne oldu? Ben boyadım zannediyordum. Halbuki bakın şurada kalmış. Yine şuralarda kalmış. Burada kalmış. Yani tam net netice elde edebilmek için böyle bir yöntem deneyebiliriz. Evet. Zaten ben dikkat ederseniz dudağı çok da düzgün boyamadım. Beceremedim yani. Boyamadım derken bilerek yapmadım. Hızlı gideceğim diye yamuk oldu. Yine bu işlem bittikten sonra biraz önceki yaptığımız işlemin tersini yapıyoruz. Nedir? Alt tuşuna bastıktan sonra faremizin sol tuşuyla klik yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada işimiz bitmek üzere sona doğru yaklaşıyoruz. Bakın şu anda maske seçili. Ben şuradaki renk kutusunu öyle söyleyeyim. Renk kutusunu seçtikten sonra mouse'uma sağ tık yapıyorum ve Blending Options diyorum arkadaşlar. Buradan bunu seçtikten sonra dikkat edin. Şöyle kenara alıyorum biraz. Şimdi burada dudakta parlama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Nedir o? Şu şekilde bakın dikkat edin. Evet. Yani buradaki ayarlamalar arkadaşlar şöyle göstereyim size de. Buradaki ayarlamalar sizin resminizin rengine, sizin resminizin kalitesine, fotoğrafınızın ona bağlı bir şey. Her fotoğrafta aynı uygulama, aynı değerler geçerli olmayabilir. Siz yaptıkça gözünüze hoş geleni, beğendiğinizi işleme koyabilirsiniz. Evet şu anda şöyle biraz güzel oldu sanki. Şöyle yine bu taraftan da bakın şöyle sona kadar götürüyorum, siz değişimi görün. Buradan da şöyle uç noktaya geldiği an bakın şöyle bırakabiliriz. Evet. Şimdi bakıyoruz. Nasıl bir şey olmuş? Evet. Bu şekilde dudağımızı boyadık. Yine aynı şekilde sağ tıklıyorum ben. Blending Options dedikten sonra arkadaşlar şurada yine renk karışımları var. Buradan istediğimiz rengi arkadaşlar şöyle darken dersek böyle oluyor. Biraz daha yaklaştırayım öyle bakalım. Şöyle yaklaştıralım. Burayı biraz kenara alalım. Net gözüksün. Evet. Şimdi buradan multiply şöyle aşağı doğru ben ok işaretleriyle iniyorum. Siz değişimlere bakın. Bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz gibi hangi rengi beğenirseniz mesela şu biraz daha güzel duruyor sanki. Burada bakın şurada dikkat ederseniz buralar boyanmamış. Dolayısıyla söylediğim gibi çok da fazla özenemedik. Evet bu şekilde yine bu şekilde maviye benzer bir renk oluyor. Tabi bunu istediğiniz şekilde sizler boyayabilirsiniz arkadaşlar. Yine Who seçeneğinde de böyle bir renk karşımıza çıkıyor. ProDessin kanalımda Adobe Photoshop CC 2017 programıyla dudak boyama işlemini nasıl yapıyoruz anlatmaya çalıştım. Sizler de her zaman olduğu gibi bu kardeşinize olan desteğinizi esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.